Dostlar selam. Alemin mahallenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. İran'da 2 tane kızla şu an otostop çekiyorum. Onları biraz sonra size anlatacağım. Allah'ım da ilginç şeyler. Selamünaleyküm. Hobi aga. گردن شما؟ Ben hariciyim, ben Türk'üm. اه Cihangir'deyim, evet yarın. Abi İran'da otostop kolay ama kızlarla daha kolay. Tankere biniyoruz. 3 kişi atlayacağız. Sığdınız mı? Oh, kapı kapanmıyor. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi Haf. Varmak istediğimiz yere. Şehre gidiyoruz, oradan o köye geçeceğiz. Neştifan köyüne. Tamam, güzel. سلام ترکیه. Thank you. خیلی ممنون. خیلی زحمت ممنون. کشیدید. خدا نگهدار. Allah nigahda. Geldik çok şükür. پشت پناهت. Kheyli memnun. Şama. Ulan nasıl bir otostop? 3 saattir arabanın arkasındayız. Aga, aile memnun. Müteşekkiriz. Udafız. Abi 2 tane kızla İran'da otostop çıkıyorum. 3-4 saattir. Geldiğimiz yer bu. Burası yel değirmeni, daha doğrusu rüzgar değirmeni. Gerçekten de inanılmaz bir rüzgar var. Böyle bir kum tepesi oluşturmuşlar. Ve bu kum tepesine de şu an iptal etmişler. Sıkıştırmışlar tahtaları ama değirmen yapmışlar. Of, bıraksa var ya nasıl dönecek? Takır takır döner ama şu an bağlamışlar. Yine kumdan bir şehir. Evet, söz veriyorum, son kez kumdan şehir görüyorsunuz. Abi bu gördüğünüz İran'dan son videom bile olabilir. Şu montu kızlar verdi. Bu içimdeki kazağı da Lut çölündeki rehberim vermişti. Onun evine gitmiştim. Ya al burası İran belli olmaz dedi. Lan yok yanıyor çöldeyiz ne kaza dedim. Adam haklıymış. Kız da 2 tane mont getirmiş şansa. Şimdi birini bana verdi. Soğuktan nefret ediyorum. İnsana ağırlık yapıyor. Nefes nefeste kaldım. Şimdi gidelim sizi kızlarla tanıştıracağım. Kimmiş, neymiş, ne yapıyorlar burada bir öğrenin. Samira ile Berna. Merhaba. Merhaba. İkisi de İran'da yaşıyor. Birisi İranlı ama Türk, birisi Türk ama İranlı oldu. Tekerleme gibi ama öyle. Berna, sen anlat kimsin? Ben Samsunluyum. Ben Berna. İran'daki adım Borna. Farsça'da Berna, Borna ikisi aynı ama telaffuz farkı var. Benim eşim İranlı. İranlı olduğu için de şu an biz İran'da, İsfahan'da yaşıyoruz. Samira da İsfahan'da yaşıyor. Samira sen kimsin? Ben de Samira. Herkese merhabalar. İsfahan'da yaşıyorum. Aslen İran'ın Azeri Türklerindenim. Ama turizm okudum ve İsfahan'da yıllardır yani İran genelinde rehberlik yapıyorum. Samsun'da mı doğdun? Samsunluyum. Doğma büyüme Samsun. Sadece İran'la ilişkim benim eşim. Eşim İran'da. İlginç ya. Sen İranlı bir adam buldun. Geliyorsun İran'a yerleşiyor. Bir de Aynen. İran'da YouTuber oluyorsun. Aynen öyle oldu. Şimdi Berna'nın YouTube kanalı ve Instagram kanalı var. Onu aşağıya bırakayım. Şöyle. Samira da burada İran gezi turları düzenliyor. Yani İran'a gelmeyi düşünen olursa Samira'yı buluyorsanız her yeri biliyor. Bana da Çok birçok yer sağ tarif olun. etmişti. Çok Samira'nın da teşekkür Instagram'ını bırakıyorum. İran'a gelmek isteyen ona yazıyor. O da ekip kurulursa gezdiriyor ya da size yeni yerler tavsiye ediyor. Şimdi biz kaç saattir tırın dorsesine geldik. Nereye geldik abi biz? Burası ne?
Samira. Yel değirmeni. Burası Samira, yel anlat. değirmeni ya da rüzgar değirmeni. Gördüğünüz gibi burada genelde rüzgar bu taraftan yani bu yönden esiyor. Buradan esince bu pervaneler böyle çalışıyor. Ya aslında yaklaşık 1000 yıllık bir yapı buralar. 34 tane burada böyle yel değirmenler vardı. Şu kolonlara bakın. Altlarda böyle buğday depolar vardı. Aşağıda değirmenler var. Bu pervaneler çalışınca şu değirmenler dönüyor ve o buğdayla una dönüşüyor ve eski zamanlardan beri hep insanlar ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamışlar. Burada bu kadar fazla olmasının sebebi ne? Niye burada 30 tane 40 tane var? Ya şöyle mesela bütün doğu tarafın ihtiyaçlarını eski zamanlardan beri böyle bu tarafta karşılıyorlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Buğday buraya ham haliyle geliyor. Evet, burada geliyor. un yapıyorlar. Sonra Un ülkeye yapılıyor, yayıyorlar. Sonra da yayılıyordu eski zaman. Çünkü genelde buralar kervanların yolu, İpek yolu üzerindeydi. Buralar çok yani önemli noktalar. Şu an biz Afganistan sınırına 3-5 kilometre yani sınır kapısına değil de Afganistan şu arkalarda bir yerde. Evet. Abi aşağıda değirmen taşı var mı göremedim ama şu yolun kenarında bir tane değirmen taşı var, onu gösteririm. Şu an burada boşluk var ama öncesinde de burada da rüzgar türbünü var. Bunları burada yapıyorlarmış. Abi İran'da otostop kolaydı, kızlarla daha kolay. Otostop çekmeden biniyorsun. Selamünaleyküm abi. Ve teşekkür ederiz. Evet, şimdi bir şehre geldik. Meşe'de gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada söylediğimi size biliyorum. Meşe'de gidiyoruz. Artık biz Horasan'dayız. Horasan önemli bir yer bizim için, biliyorsunuz. Burada güzel videolar yapacağım ama bir sonraki bölümde. Şimdi eleman tuttum. Elemanlar Meşe'de araba durduruyor. Abi 2 dakikada bir araba duruyor. 2 dakikada bir araba duruyor. Abi dolmuş bile bizi çantayla görüyor. Parasız gene atayım sizi diyor. Selamünaleyküm. Ay ne güzel, hiç şey yapmadan elimi kaldırmadan geziyorum ya. Vallahi durdu direkt. Yakın yere mi? Bedava götürmem dedi. Ha. Bedava geçilemez. İlk defa biri bizi almadı. Biz şu Olur. nazar değdi kesin. Kaç saattir geliyoruz, abinin ismini sormadık. Abi ismin çi? Ha? İsmi çi? Muştaba. Muştaba. Abi saatlerdir abiyle yolculuk yaptık. Adam kötü değil de soğukkanlı. Aynen. Aynen. Hiç konuşmadı ya. 2 saattir hiç konuşmadı. Ama iyi bir abiydi belli. Şimdi Meşe'de 160 kilometre kaldı. Gece geç saat olduğu için ve zor olacağı için kızların da çadırı yok. O yüzden şimdi toplu taksi kiralayacağız. Burada zaten çok ucuz. Adam başı 2 dolara 160 kilometre gideceğiz tahminen. Şimdi bakalım kaça gideceğiz. Ne kadar gidiyor şimdi? Şimdi biz kişi başı 60.000 tümen verdik. Yani Kişi başı 20 liraya denk geliyor. 20 TL şimdi biz Aynen. 170 kilometre yol gideceğiz. Hem de taksiyle. Aynen. Kapıya teslim. Burada ucuz, önceden daha da ucuzdu. Öyle diyor herkes de. Önceden daha ne kadar 10 liraya mı gidiyordunuz? Yani daha da ucuz düşün. Mesela şu an sen bir o kadar pahalandı ki anlatamam sana. Yani önceden büyük bir ihtimal mesela diyelim kişi başı 30'a götürürdü 30.000 tümeni. Yani 1 dolar. Yani şu 10 Aynen. lira, 12 liraya. Benzinin 3 katına çıkmış fiyatı 10 sent. 10 litresi 10 TL. Bu 3 katına çıkmış fiyatı mı? Vay arkadaş ya. Ha, anladım. O yüzden Yani şey, çift şimdi vatandaşım. çift vatan, hani şu an şey, kimse aynen para taşımıyor, pul ne verem diyor, kart vereceğim diyor. Aynen. Dilenciler de o şekilde kartla çekiyorlar. Oha, Posta post cihazım makinesi- var diyorlar. Ciddi misin? Vallahi. Dilencinin post cihazı mı var? Allah Allah ya. Mesela bir dilenciye param yok deyince posta cihazım var diyor. Abi biz zar zor geldik. Zar zor gelmedik gerçi. Son anda biz taksiye bindik. Taksiye binmemizin tek sebebi var, işte bu. Değişik yollarda takip edip de çiğ köfte olan merakını, sevgisini bilmeyen yoktur herhalde. Biz de bunu düşünerek hazır hanım da bu sabah geliyorken çiğ köfte siparişini Bir de verdik, bugünü. getirdik. Ve tam sizin geldiğiniz güne denk geldi yani. Vallahi. O yüzden iyi oldu. Taze taze. Afiyet olsun. Ben elim titreye yiyeceğim artık. Hadi başlayalım. Şu an Meşe'deki konsolosluğumuza geldik. Dün bana çiğ köfteyi
getiren Sedat Bey'di. O da konsoloslukta çalışıyor. 6 yıldır İran'dayım. İran'dasınız. Zaten Farslı gibi de Farsça konuşuyorsunuz. Evet. İran'a girdiğim günden de beri beni destekliyorsunuz, yazıyorsunuz. Hatta buradan sonra da yol haritamı çizmeye devam İnşallah. ediyorsunuz. Şimdi bugün de konsoloslukta aradı. Konsolos Bey'le de tanıştık. Çok naif bir insandı. Evet. Memnun Fatih olduk. Bey, Aynen. Başkonsolosumuz. Yani Meşhed'in en mümtaz yerlerden birinde başkonsolosluk binamız. Aynı zamanda üst kat rezidans, alt katımızda başkonsolosluk olarak hizmet veriyor. Meşhed'e gelen bütün Türk misafirleri başkonsolosluğumuza bekliyoruz her zaman Teşekkür için. ederim. Çok sıcak. Şey Her gibi türlü değil. sorunlarında Hani böyle devlet dairesine geldik böyle aman işimizi yaparlar mı gibi değil. Gerçekten çok dostane ağırlanıyoruz. evet. Siz bir konsolosluk çalışan olarak hem bana hem diğer gezgin arkadaşları da takip edip destek olursunuz. Destek görüşme olmuş. imkanımız oldu. Gezgin arkadaşlara geldiklerinde her zaman başkonsolosumuza bekliyoruz. Çekinmesinler. Her zaman Türk kahvesiyle kendilerini Evet. ağırlamaktan mutluluk duyarız burada. Konuşmaktan, tanışmaktan. Teşekkürler. Başkonsolosluğumuz tüm Türk misafirlerimizin evi. Öyle düşünsünler. Aynen. Çekinmesinler. Şimdi de gezmeye devam edeceğiz galiba. Beni Evet. gezdireceksiniz Devam hala. edeceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Meşhed'in Müteşekkir ederim. hayırlı memnun Abi şimdi Sedat Bey bizi bir yere getirdi yemek yememiz için. Çok güzel bir yer. Bu arada Meşhed başka yer, İran başka yer arkadaşlar. Bunu videoda size göstereceğim ama Meşhed'le İran hiç alakası yok. İran'da da ilk defa çorba yiyeceğim. Bu çorbanın adı ne dedi? Suppecu. Suppecu. Arpa çorbası Tamam, bizim doğuda var bu çorba. olabilir. Vegan. Bu mahiçe, yani koyunun incik kemiği diyoruz. O kısımdan yapılıyor. Bu bölgenin en meşhur yemeklerinden birisi. Bizim çorba beşamiz Meşhed'de. Bu zaten şişlik dediğimiz işte pirzola şişeye geçirilmiş ve şişlik kelimesi direkt zaten Türkçe. Hani ben onlara sorduğumda niçin buna şişlik diyorsunuz? Onlar şey diyorlar işte burada 6 tane et parçası var ki burada. İşte 6 tane var. Ona şişlik diyorlar. Ben de diyorum ya şişlik o değil. Yani bu şiş hani şişe geçirilmiş manasına Evet, şişlik. onların Yani demek Türkçe bir istediği kelime. şey, şiş altı kelimesinden. Evet. Onlar öyle diyor ama yani bu şaşlık diyorlar ya. Evet. Yani bizim Orta Asya ülkelerinde işte Türkmenistan'a öteye doğru gittiğimizde Türkçe bir kelime. Türkmen Sahra'dan gelmiş olabilir yani. Dediğiniz gibi ben Yani- Kırgızistan'a gittiğimde şişlik Direkt diyordum. Türkçe bu şey yani kelime kökeni baktığımızda Türkçe. Dolayısıyla Farsça Türkçeden geçmiş gibi düşünüyorum. Valla şu ana kadar İran'da geldim, en güzel sofraya oturdum. Teşekkür Afiyet ederim. olsun. Şu pilavın bu normal pilavı yaparken en altını En yapıyorlar alta değil mi? koyuyorlar. Tehi dik diyorlar. Zaten teh işte dip yani Ha. dik kazanın dibi yani tencerenin dibi gibi düşünün. Aslında daha iyi anlatır İranlı arkadaşlar onu. Bunda yumurta var. Yumurta, yoğurt. Bunlar birbirlerine karıştırıyorlar, alta koyuyorlar. Normalde sade ekmek ya da patates de koyuyorlar ama bu zaten Meşhed'de meşhur. Asıl yeri Meşhed aslında. Bu tadik yoğurtla karıştırılıyor. Bir de yumurta en alta koyuluyor. Yani burada pilavın dibini bilerek tutturuyorlar Aynen. ve bunu yiyorlar. En lezzetli kısmı Ben bu de pilavın. çok sevdiğim için Güzel. o yüzden anlatmak istedim. Gerçekten lezzetli. Aynen. Çerez ya da cips gibi. Aynen, tadı çok Karnım güzel oluyor. aç değilken bile yani şu bundan olsa da keşke dip yesem diyordum. Bunun için kavga ediyorlar burada. Güzel. Şimdi abi Sedat Bey bizi yedirme, içirmeye kafasına koymuş. Şimdi güzel bir yere geldik. Tatlı yemeğe geldik. Sütlaç falan var, fırın sütlaç. Ama buranın sahibi ilginç biri. Abi ismin neydi? Selçuk. Selçuk abi, sen Türkiye'den çıktın geldin. Evet. İran'a, İranlı bir yengeyle evlendin. 5 senedir beraberiz, evet. Şimdi İran'da bir dükkan açtın, burada lokma yapıyorsun. Asıl lokmacısın. Ben normalde benim mesleğim muhasebeciyim, mali müşaviri. Eşim de İngilizce öğretmeni. 5 yıldır evliyiz eşimle ve bir karar aldık, bir fırsatımız oldu ve karantinadan yaklaşık 4 ay önce karar verdik ve buraya geldik. Burada eşim ellerine sağlık, çok maharetlidir. Türkiye'de de çok güzel yemekler yapıyordu bana. Ben de buraya gelip burada bunları yapmak istedim. İran'da ilk defa lokma mağazasını biz açtık. Çikolatalı lokmayı. Türkiye'de ne meşhursa ve ben ne seviyorsam açıkçası onu burada yaptım. Mesela ben sütlaca aşığımdır çocukluğumdan beri. Eşim sağ olsun, ellerine sağlık, çok güzel yapıyor. Sütlacı eşiniz mi yapmayı öğrendi? Hepsini burada günlük biz kendimiz yapıyoruz. Bizim bir mutfağımız var. Bu kadar, çok teşekkür ederim. Yengeye Türkçeyi siz öğrettiniz. Evet, konuşa konuşa zaten kendisinin altyapısı da vardı.
Tabii beraber olunca konuşarak kendi Türkçesini daha da genişletti. Evet. Ya da çok da güzel Türkçe konuşuyor. Burada da ben bunu söylemek istiyorum. Burada Türk mutfağı çok popüler. Herkes çok seviyor. Ve ama Türk ürünler olarak mesela burada çok farklı ve hiç Türkiye'deki gibi değil. Farklı ama onları Türk mutfak, Türk yemekleri olarak tanıyorlar. Burada asıl biz Türkiye'de yediğimiz tatlılar ve küçük atıştırmaları yapıyoruz. Türk mutfağı böyle sunuyoruz, yani tanıtıyoruz. Ben Meşhed'e geldim. Türkiye dönüşümü biraz erteleyebilirim artık. Çünkü tatlısından çiğ köftesine, çorbasına da yiyeceğiz şimdi. Türk yemek özlemini... Künefeye de gideceğiz inşallah. Yarın sabah mutlaka bekliyorum size çorba içmeye. Tamam. Mekanın adı ne? Ay lokma. Ay Lokma. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah utandırmasın. Çok sağ olun. Şimdi Meşhed'deyiz. Meşhed ne kadar Şiiler için önemliyse biz Türkler için de o kadar önemli. Burası şu an Horasan bölgesi tabii ki. Ve Horasan bölgesi olduğu için de tarihte bizim için de buranın önemi ve yeri ayrı. Şimdi tarihte de önemi ve yeri ayrı olan birinin türbesine geldik. Size orayı gezdirip anlatacağım. Şimdi Samira burada rehber zaten. Sen burada gelen Türkleri ağırlıyorsun ve İran'da bir tur düzenliyorsun ve insanlara İran hakkında bilgiler veriyorsun. Şimdi buranın bilgisini de sen ver. Sende detaylı bilgiler var. Burası Nadir Şah Afşar'ın yani Afşar hükümetinin en başta olan kralı Nadir Şah Afşar'ın mezarı. Burada gördüğünüz gibi Nadir Şah Afşar'ın mezarı burada bulunuyor. Ve tarihte de çok yani değerli şeyler yapmıştı Nadir Şah Afşar. Bunlardan bir tanesi işte Nadir Şah'ın Hindistan ve Hintlerle yaptığı savaştı. Zaten kenarda yaptığı şeyleri, değerli şeyleri burada duvarlarda asılıyor. Biliyorsunuz Nadir Şah Hindistan'a doğru göç ediyor ve orada büyük bir savaş çıkıyor Hintlerle birlikte. Burada ne oluyor? Nadir Şah Afşar geçen yani hanedanlıklardan kaybolan bütün hazineyi bu savaşta tamamen topluyor Hindistan'da ve bunların en önemlisi tavus kuşu tahtı ve Derya-i Nur diye bir elmas vardır. Dünyanın en büyük pembe rengi elması. 1700'lü yıllarda işte Afşarlar Meşhed tarafında kuruluyor ve işte Nadir Şah biliyorsunuz yani Türk hanedanlıklarından en büyük birisi. Bütün doğu tarafta Horasan bölgesinde hüküm sürmüştü. Safevi biliyorsunuz en başta Büyük Şah Abbas'tı. Şah Abbas'tan sonra işte Moğollar saldırıyorlar ve bütün geçen hanedanlıkların bütün hazineyi boşaltıyorlar, çalıyorlar. Ondan sonra gelen en büyük Türk kralı Nadir Şah Afşar diye geçiyor ve hala mesela İranlılar onu büyük bir şah, kral gibi görüyorlar. Neden? Çünkü yani o kaybolan mücevherat, işte o hazineyi tekrar yani ülkeye geri getiriyor ve hala da mesela eğer mücevherat müzesi Tahran'da giderseniz bunların hepsi Afşarlar döneminde yani Nadir Şah Afşar tarafından toplanmış bir şeydir. Nadir Şah Afşar Türkiye Oğuz boyundan kalma burada bir Türk devleti kuruyor ama hala Persler tarafından bugün İran'da sevilen bir adam olarak burada güzel bir türbe yapmışlar. Kocaman bir noktası var. Abi şimdi buradaki konsolosluktaki Sedat Bey çiğ köfte, mini köfte yedirdi, içirdi. Şimdi de biz misafir olacağımız yani yatmaya geldiğimiz eve geldik. İşte burada Muhammed diye bir arkadaş bizi evine davet etti ve burada işte ağırlayacak. Bizi takip ediyordu, bana yazıyordu işte. İşte Muhammed İranlı, Fars birisi ama şimdi biz geliyoruz diye arkadaşlar yani ailesini de çağırmış. Çok güzel bir aile ortamı kuruldu. Şimdi sizi onlarla tanıştıracağım. Şimdi Muhammed, seni tanıştırabilir miyim? Evet. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Sen nerelisin? Ben İranlıyım abi. Yok, Ordulusun artık. Evet. Sen Türkçenin çok güzel. Sen kötü sanıyorsun ama çok iyi. Ben Türkçenin biraz biliyorum. Türkçem çok iyi değil abi. bence çok iyi. Ne kadar sürede öğrendin? Ben bir yıl İstanbul'da yaşadım. Nerede? Biraz Beylikdüzü Belediye. Şimdi sen Türkçe öğrendin? Türkçe öğrendin? Evet. Biraz. Tamam. Biz konuşacağız, ders çalışacağız. Sen güzel Türkçe konuşacak. Biz Tamam. ders çalışacağız.
Muhammed öğretmen. Sen aynen Muhammed annesine bir de sen kime Türkçe öğretiyorsun? Birine daha Türkçe öğretiyorsun. Teyzem ve annem. Adam Türkçe öğrenmiş bir de burada gelmiş İranlıları Türkçe öğretiyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bu da tatlış kızımız. İsmin çi? Derse. Dırsı. Hayli memnun. Ohay. Büferme. Büferme aga please. Ta X. Tamam hadi X edelim. یعنی هر روز مهمون مادر شوهر بودن عروستون؟ Tam yemekteyiz gibi dış sesi de var yani. Aa, ben bu kızı tanıyorum arkadaşlar. Bakın şu kız. Kız normalde Türk, Samsun'da ama gelmiş burada İran'daki en ünlü televizyonlardan birinde yemekteyiz programı sunuyor. Adı ne? Nahar Family. Yani Samsunlu kız İranlı bir eşle evleniyor. Samsun'dan Konya'ya gidiyor. Konya'da üniversite okurken İran'a geliyor. İran'dan da televizyonlara çıkıyor. O arada YouTuber oluyor. Sonra geliyor bizde otostop çekiyor. Vallahi bu Meşe'de geldim geleli ilginç şeyler oluyor. Neyse birazdan görüşürüz. İlk baştaki benim adım. Berna. Çok ilginç bir şey ya. Sen dil bilmiyorsun, yol bilmiyorsun, iz bilmiyorsun, İran'a gelin geliyorsun. Evet. Hadi İran'a gelin geldin kardeş, anladık onu da. Sen nasıl bu kadar televizyonlarda ünlü olursun? İlk programında değil, daha öncesinde de burada bir program yapıyorsun. Ramazan ayı programında sunucu oluyorsun değil mi? Aynen. Sonra konuk olmaya başladım programlara. Yani bu programlar bayağı ses getirdi İran'da. Yani bir yabancı bir kız geliyor, farklı bir dilde sunuculuk yapıyor ve bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Bayağı bir insanların ilgisini çekti ve İranlılar zaten yabancıları çok seviyor. Böyle benim aksanımın da çok tatlı olduğunu söylüyorlar. Öyle oturup beni dinliyorlar. Yani ne diyeyim? Sen Farslara şu an burada kültürel içimiz oluyor musun? Yani Türkler hakkında zaten çok olumlu düşünüyorlar ama daha da sempati kazanıyor muyuz biz senin sayende? Tabii. Şöyle söyleyeyim, ben kendi kültürümüzü İranlılara tanıtıyorum ama İranlılara kendi kültürlerini de tanıtıyorum. Evet. Mesela o kadar farklı yerlere gidiyorum ki yani şöyle diyorlar, orası neresi? Biz hiç duymadık bile. Çünkü ben İran'daki bütün bölgelerle iletişime geçiyorum, arkadaş oluyorum, gidiyorum, komşu oluyorum. Misafir oluyorum. İran'da otostop bile çektin ya. Yani düşün, taksicinin arabasına gittik ki sonra evine gittik. Şey ilginç. Şu an sen, ben, ne bileyim daha Uğur var, işte Berko vardı, Nurgül vardı, Samira da Türk. Biz 6 tane 7 tane Türk İran'ı anlatıyoruz şu an. Farkında mısınız? Sen televizyonlarda, YouTube'da ben. Var mı söyleyeceklerin? Yok. Vallahi çok ilginç bir şey. Bir de şu an Fars bir ailenin evindeyiz. 3 tane Türk oturmuşuz. Bir tane Türk gelinin televizyon programını izledik. Otostopla Afganistan sınırından buraya geldik. Bir de evine geldiğimiz aile de Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Aynen. Türk kültürü bu kadar kabullenilmiş ve sevilen bir kültür olduğunu ben gerçekten gezdikçe gördüm. Aynen. Çok teşekkür ederim bu arada videoma geldiğiniz için. Beni İran'a girdiğim günden beri de rotaları söyleyip gezdirdiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Sen de kendine iyi bak. Abi bir sonraki bölümde biz Meşhed'e gezeceğiz. Yine arkadaşlarla bir iki bölüm beraberiz. Ondan sonra ben Türkmen Sahra'ya, oradan Azerbaycan'a, Kürdistan falan derken İran rotamız bitecek artık. Farklı ülkeye doğru yol alacağız. Görüşürüz.